Tedavi edilmiş her hasta kaybedilmiş bir müşteri demektir. Çoğu ilaç firmasının felsefesi öldürmeyin ama sakın iyileştirmeyin şeklindedir. Kanser, şeker, tansiyon, kalp, kemik erimesi. Bu hastalıklar şirketler için altın yumurtlayan tavuklardır. İlaç şirketleri kansere tedavi falan aramıyor. İnsanları kanserli bir şekilde daha uzun süre yaşatıp sömürmeyi hedefliyorlar. Dünyanın bunu bilmeye hakkı var. Bu sözler bana ait değil. Dünyanın en büyük ilaç firmalarında görev almış Roland Legalman'a ait. Dünyanın en kirli sektörü deyince aklımıza silah sanayi gelir ancak çoğu insan ilaç sektörünü aklının ucundan bile geçirmez. Çok değil. Yalnızca 7-8 yıl önce ABD yüksek tansiyon sınırının 14'e 9'dan 13'e 8'e indirildiğini açıkladı. Sebebi de şuydu: tansiyon hastalarının daha erken tedavi edilebilmeleri. Bu kararın ardından alın size yüz milyonlarca tansiyon hastası. Belki de hasta bile olmayan insanları ömürlerinin sonuna kadar kutu kutu ilaçlara hapsettiler. Tansiyonla biter mi? Bitmez. Gelelim kolesterole. En eski sınır 210-220 idi. Bu sınır 200'e çekildi, sonra da 180'e çekildi. Alın size yüz milyonlarca kolesterol hastası. Bir de şekere bakalım. Eski açlık kan şekeri 110-120 sınırındaysa ilaç yazılmazdı. Bu da çekildi mi 100'e? Alın size yüz milyonlarca şeker hastası. Milyonlarca insan ve ömürlerinin sonuna kadar kullanacakları kutu kutu ilaçlar. Bu ilaçları kullanan milyonlarca insanı düşündüğünüzde yüz milyarlarca dolarlık, belki trilyon dolarlık bir satış hacmi demek oluyor. Bu devasa parayı hayal edebiliyor musunuz? Peki bu ilaçları hasta olmadığı halde hastaymışçasına kullanan insanlara ne oldu? Bu sefer bu ilaçlar onları hasta etti ve bu firmaların verdiği diğer ilaçları kullanmaya mecbur bırakıldılar. Bugün ilaç firmalarının foyalarını ortaya dökeceğiz. Ben Ahmet Emin Zorlu. Marka günahlarına hoş geldiniz. Başlamadan hatırlatmakta fayda var. GZT olarak sizin için çok çalışıyoruz. En çarpıcı konuları, bilinmeyenleri, göz ardı edilen gerçekleri hiç çarpıtmadan çok büyük bir emekle 14 farklı altyazı ve 4 farklı dilde dublaj seçeneğiyle sizlerle buluşturuyoruz. 2 milyon abone olmamıza da çok az kaldı. Bu güzel yolculukta bizi yalnız bırakmayacağınızdan eminiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Modern tıp bilimi ben bu hastaya hangi ilacı verebilirim sorusu üzerine mi kuruludur? Oysa nasıl iyileştirebilirim sorusu üzerine kurulu olması gerekmez midir? Son zamanlarda hastaneye gittiyseniz fark etmişsinizdir. Neyin var? Başım ağrıyor, ağrı kesici. Neyin var? Tansiyonun fırlıyor, tansiyon ilacı. Neyin var? Alerjim var, alerji hapı. İyi de niye iyileşmiyor bu hastalar? Belirtiye göre ilaç verdikleri için olabilir mi? Modern tıbbın veya ilaç sektörünün umurunda olmadığımız için olabilir mi? Zaten ilaç sektörünün neden umurunda olalım ki? Sen, ben iyileşirsek bu adamlar nereden para kazanacak? Aç mı kalsınlar? Adamların istediği zaten bu. Hastalıklar devam etsin, ilaçlar da satmaya devam etsin. Malware üreten Philip Morris, solunum ilacı geliştiricisi Vectura'yı satın aldığını bir önceki videomuzda söylemiştik. Şu çelişkiye bir bakar mısınız? Sigara üretip satan bir firma astım hastaları için ilaç üreten bir şirketi satın alıyor. Bir başka çelişkiye daha bakalım. Çikolata imparatoru olarak bilinen Nestle, alerji ilacı üreten bir firmayı 2 milyar dolara satın almıştı. Tabii hepimiz aynı soruyu sorduk. Neden ve hangi amaçla? Bir çikolata şirketinin bir ilaç şirketiyle oluşturabileceği herhangi bir birlikteliğin çok da masum olabileceğini düşünmek normal bir durum olmasa gerek. Şimdi gelelim bambaşka masum olan bir konuya. Eroin. Ya da dev ilaç şirketi Bayer'in deyimiyle heroin mi demeliydim? Eroin ilk olarak 1874 yılında bir İngiliz kimyager olan Alder Wright tarafından bulundu fakat o zamanlar yaygın değildi. 1897 yılına gelindiğinde ise Bayer şirketi için çalışan Felix Hoffman bu sentezi çocuklar için ağrı kesici ve öksürük ilacı olarak geliştirdi. Bu ürüne İngilizce hero yani kahraman kelimesinden yola çıkarak heroin adı verildi. Morfinin bağımlılık yapması nedeniyle ona alternatif olarak geliştirilen ve başlarda çocukların kullanımında hiçbir sorun teşkil etmediğini savunan Bayer, eroini seri üreterek satmaya başladı. Sonraki yıllarda eroinin ciddi bağımlılık yaptığı raporlarla kanıtlanıp şirket üzerinde ciddi bir kamuoyu baskısı oluşunca Bayer bu ilacın üretimini durdurdu. Fakat üretim durana kadar binlerce insan artık bu uyuşturucu maddesinin birer bağımlısı haline gelmişti. Yasa dışı yollardan üretimi başka kişilerce devam ettirilen bu madde dünyanın en büyük sorunlarından birisi olarak günümüze kadar geldi. Sağlık deyince aklımıza ilk gelen şey gıda. İnsanlar genelde yediklerinden hastalanır. 2016 yılında bu Bayer ne yapıyor biliyor musunuz? Tarım ilaçları üreticilerinden birisi olan ABD'li Monsanto'yu satın alıyor. Uzunca süren müzakereler sonucunda Bayer
bu şirket için tam 66 milyar dolar ödüyor. Bu devasa satın alma sonucunda Alman ilaç ve kimya şirketi yeryüzünün en büyük tohum ve tarım ilacı üreticisi haline geliyor. Monsanto, mısır, soya fasulyesi, pamuk, buğday ve şeker kamışı gibi genetiği değiştirilmiş organizmalar, yani kısaca GDO'lu tarım ürünleriyle tanınıyor. İnsan sağlığına negatif etkileriyle bilinen GDO'lu ürünler ABD'de oldukça yaygın bir şekilde tüketiliyor. Bayer'in bu satın alımıyla beraber Monsanto'nun GDO üzerindeki bilgi ve birikimini Avrupa'da yaygınlaştıracağı endişesi birçok kişi tarafından eleştirileri de beraberinde getiriyor. İngiltere'nin Warwick Üniversitesi öğretim görevlisi John Colley, Bayer'in sektörde canavar olarak anılan Monsanto'yu satın almasını korku filmi olarak nitelendiriyor. Çünkü bu satın alım sonrası Bayer, küresel tohum ve tarım ilacı üretiminin %25'ini ele geçirmiş durumda. Yani önce bizi zehirliyorlar, ardından kurtarıcı rolüne bürünüyorlar. Bunların yanı sıra dünyada gıdaları ve ilaçları denetlemekle yükümlü kurumların güvenilirliği ve bağımsızlığı oldukça tartışılır. Bunların en başında Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi gelir. FDA, büyük ilaç ve gıda firmalarının etkisi altındadır. FDA'nin 2008'de onayladığı hastalara ABD'de ayda $8.000 mal olan, kadınların göğüs kanserinde en çok kullanılan Avastin kanser ilacının yüksek tansiyon, iç kanama, kalp krizi, beyinde şişme, iç organlarda tahribat yaptığı anlaşıldı. Kısaca zararı faydasından çok olduğu FDA onayından 2 sene sonra ortaya çıktı. Piyasalardaki diğer birçok ilacın verdiği zararları bahsetmeye kalksak videoyu bitirebilmemiz mümkün değil. İnsanlar kolesterol, yüksek tansiyon, şeker gibi bazı hastalıklarda ömür boyu ilaç almaya mahkum ediliyor. Bırakın insanların aldığı aşırı antibiyotikleri, hayvanlara yem içinde verilen antibiyotiklerin bile dolaylı yoldan insan sağlığına çok büyük olumsuz etkileri henüz yeni ortaya çıkıyor. Piyasada üretilen antibiyotiklerin %70'i ziraat sektöründe kullanılıyor. Hayvanlar için kullanılan antibiyotik pazarı çok büyük. Antibiyotiğe dirençli bakteriler insanda gıda zehirlenmelerine ve ölümlere neden oluyor. Bir de devamlı almaya mahkum olduğunuz ilaçlarla beraber alındığında kombine etkilerinin insanlara verdiği zararların ne düzeyde olduğunu varın siz düşünün. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tohuma, gıdaya ve ilacı yatırım yapan ülkeler olmuştu. Size bir soru soracağım. Sizce neden gün geçtikçe hiçbir hastalığın tedavisi bulunmuyor? Alzheimer, kanser, daha neler. Hepsinin yıllardır istediği düzen buydu aslında. İyileştirmemek. Komplo teorisi anlatmıyorum ben size. Dünya ilaç pazarının büyüklüğü 1.1 trilyon dolar. Ancak bu 5 yıl öncesinin verileri. 1 trilyon dolar nasıl bir para? Şuraya bir yazalım. ABD, Japonya, Çin, Almanya, Fransa bu paraların döndüğü ilk 5 ülke. Bunlar önce tohumu bozdular, genetiğine müdahale ettiler ve bize yalan söylediler. Sebzelerin, meyvelerin verimini artırmak istiyoruz dediler. Verimin artmadığı gibi üzerine tarım ilaçları eklendi ve gıda daha da bozuldu. Bu gıdalardan yiyen milyonlarca insanı kendi kurdukları tezgaha getirdiler aslında. Az önce de dediğim gibi önce zehirlediler, ardından kurtarıcı rolüne büründüler. İnternet sitelerine girip baktığınızda da zaten görürsünüz hepsinin hedeflerini. Pazarlarını büyütme hedeflerini. Yani sen, ben, biz onlar için bir pazarız. Doktorlara ve hastanelere kendi ilaçlarını reçeteye yazmaları için komisyon ödeyecek kadar pervasızlaşmış bu sektör. 2006'da Bayer'de çalışan bazı kişiler şirketin 2 ilacın kullanımını teşvik etmesi için doktorlara ve hastanelere yasa dışı bir şekilde komisyon ödediğini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerin araştırması neticesinde olayın gerçek olduğu anlaşılınca dava açıldı ve 2022'de sonuçlanan davada mahkeme Bayer'e $40 milyon ceza kesti. Maalesef bu büyük paralar kazanılan global olarak tekelleşmiş sektörde insan sağlığını hiçe sayarak çok büyük oyunların döndüğü artık yadsınamaz bir gerçek. Aralık 2009'da yayınlanan bir araştırmaya göre yalnızca ABD'deki ilaç firmaları 2008 yılında doktorlara verilen bedava ilaç numuneleri hariç ilaç promosyonları için $20,5 milyar harcamışlardı. Bu örnek bu sektörde dönen oyunların yalnızca bir parçası. Hastalıkları yaratan oldukça fazla neden var fakat bu nedenlerden biri de ilaç firmalarının aşırı kar ve para kazanma hırsı olduğunu söyleyebiliriz. İlaç firmalarının doktorları çıkar ilişkileri için itmesi sağlık sektörüne olan güveni çok fazla zedeliyor. Dünyada sağlık sektöründe yüz milyarlarca doları bulan inanılmaz boyutta yolsuzluklar var. Dünya sağlık sektöründeki yolsuzlukların boyutu devletlerin ekonomilerini sarsacak, bütün dünyada halkın sağlığını olumsuz şekilde etkileyecek boyutlarda. Birazcık bu paralardan bahsedelim mi? Ne dersiniz? 4 Eylül 2009'da medyaya
Dünyanın en büyük ilaç firması Pfizer'ın ABD'de kanunları ihlal ederek ilaç satışı ve promosyonundan 2,3 milyar dolar para cezası ödemeye mahkum olduğu yansıdı. Merck & Co. ilaç firması birçok insanın kalp hastalığına bağlı olarak ölümüne neden olan ve 1999'dan itibaren Amerika'da senelik satışı 2,5 milyar dolara ulaşan Vioxx ağrı dinlerici ilacından dolayı 60 binden fazla kişi tarafından mahkemeye verilmişti. Firma Eylül 2004'te ilacı piyasadan çekmiş ve uzun süren karşılıklı görüşmelerden sonra mahkeme sonuca bağlanmıştı. Kasım 2007'de Merck 4,85 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Berlin merkezli uluslararası şeffaflık konusunda araştırma yapan bir kuruluşun araştırmasını kaynak alan WHO'nun raporuna göre dünyada sağlık sektörünün tedavi için yaptığı harcamaların %10 ve %25 arası manipülasyon, rüşvet ve çeşitli yollarla boş harcanıyor. Saygı medikal dergilerde yeni ilaçlar konusunda yazan, İlaç firmaları tarafından satın alınmış uzmanlar da ilaç sektöründe dönen rezalette büyük rol oynuyorlar. Bütün dünyayı öyle bir hoşlarına almışlar ki sakın hastalanmayın demekten başka bir çare bırakmamışlar bize. Ülkemizde ilaç sektörünün çok fazla gelişmesi gerekiyor. Çünkü bu sektör en az silah sanayi kadar önemli. İlaç konusunda neredeyse %60 dışa bağımlı durumdayız. Dahası da var. Kendi ürettiğimiz ilaçların %80'inin ham maddesini yine onlardan almak durumunda kalıyoruz. Gelişmeliyiz. Kimyamızı geliştirmeliyiz. Yediklerimize, içtiklerimize, okuduklarımıza, giydiklerimize, hatta gittiklerimize bile çok dikkat etmeliyiz. Başka bir çare maalesef yok. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Ahmet Emin Zorlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tedavi edilmiş her hasta kaybedilmiş bir müşteri demektir. Çoğu ilaç firmasının felsefesi öldürmeyin ama sakın iyileştirmeyin şeklindedir. Kanser, şeker, tansiyon, kalp, kemik erimesi.